Gel gel takıl peşime. O gerçek bir yılan mı o? Çocuğun boynunda yılan var. Ay ay ay. Ay bak atlıyor, ben gidiyorum. Hayat Bana Güzel'den herkese merhaba. Harika bir rengin önündeyim. Muhteşem bir kobalt mavi. Burası Yves Saint Laurent'in eski atölyesi. Bugünse Berberi Müzesi, yani Marrakeş'teyim. Ama buraya gelene kadar önce Casablanca'dan şöyle bir geçiverdim. Sonra yine gelin bu bahçede buluşalım. Hava çok güzel. Burası güvercin meydanıymış. Fransızlar buraya çöküyorlar arkadaşlar. Sömürgesi olan ülkelerden biri haline geliyor Fransa'nın, hatta İspanyolların da. Ama ta ki 1956'da ilk kez güvercin meydanında, yani burada Fas tekrar özgürlüğü için ilk kurşunu atıyor. Casablanca'nın hızlandırılmış turunda buranın en cazip, en dikkat çekici mimari yapısı olan 2. Hasan Camii'ne geldik. Çok büyük bir alan burası. Bu minare 200 metreye yakın bir yükseklikte. Cezayir'deki büyük caminin minaresi, 270'lik minaresi yapılana kadar en yüksek minareymiş dünyada. Gördüğünüz gibi minareler dikdörtgen prizması şeklinde. Bizdeki gibi silindirik değil. Formlar farklı. Aslında Fas'ın genelinde böyle görecekmişiz. Namaz saatine denk geldiğimiz için kapısı açık caminin. Normalde kapalı, ancak turistler bilet alarak görebiliyor. O da belli koşullarda. Bu camide 100.000 kişi namaz kılabiliyor. O kadar büyük. Aşağıda neler oluyor inanamazsınız ya. Bu ne? Burada inanılmaz bir kalabalık var. Bir yandan o dalgalar geliyor, bu kıyıya vuruyor. Onun sesi, çok güzel bir koku var. En son Atlas Okyanusu'nu gördüğümde, bu kokuyu duyduğumda Lizbon'daydım, Rocaburnu'ndaydım. Ve şimdi bu kez Fas'ta, Casablanca'da Atlas Okyanusu ile buluştum. Atlas Okyanusu günde 2 kere çekiliyormuş. 200-300 metre çekilen kıyılarda ortaya çıkan alanında vatandaşlar spor için, maç yapmak için filan kullanıyormuş. Hemen kıyıda, sahilde de kulüpler var, barlar var, aynı zamanda restoranlar varmış. Çalarken aynı anda kafayı sallamak mı gerekiyor? Ne kapara oka köfte dedi sana. Çünkü daha para verdim, ben sana le 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 derim ve biter dedi sana. Çaldığı şeyin adı ne acaba? Acaba derim mekanın ismi Beatles falan mı? Değilmiş ama gördüğünüz gibi Abbey Road. Marrakeş'in bir cazibesi var. Yıllar içinde birçok ünlü isim buraya gelmiş, yaşamış. Burada hakikaten yazlıklar olmuş. Bugün bile öyle. Çok hoş duruyor. Bunların hepsini alıp evime götürüp asasım var. Ay ay. Var ya, adam çarpıyordu bana. Gel 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 takıl peşime. Dar uzun, karmaşık motorların ve araçların insanların üstünden geçmeye çalıştığı bir çarşı yürüyüşü sonrası Fenalar Meydanı'na çıktık. Bu meydanı farklı saatlerde ve ışıklarda size göstereceğim. Dev bir meydan burası bu arada. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir meydan düşünün. İşte orası. Burası 24 saat yaşıyor diyorlar. Zaten Marrakeş'te hayat neredeyse hiç durmuyor. O gerçek bir yılan mı o? Direkt uzaklaştım yalnız. Yaklaşacak mı? Bilmem, sen yaklaşacak mı? Ay ben onlardan çok uylanıyorum ya. Çocuğun boynunda yılan var. Ay. İnanamıyorum. Çocuk nasıl bakıyor, oynuyor? Yılanın kuyruğuyla nasıl oynuyor, bakar mısın? Kafama şunun konduğunu düşünemiyorum. Çocuk bir de kuyruğuyla oynuyor öyle minik minik eliyle. Allah'ım. Yani koku beni yalnız şu anda. Meydanda bir koku var. Anlatmak biraz zor. Biraz insanların kendisinden geliyor. Yakınına geldikleri zaman anlıyorsun.
Belki baharatlardan, belki sıcak havadan, bilmiyorum. Bir havada bir koku var yani. Onun tam sebebini anlamış değilim henüz. Aslında iş şuraya gidiyor. Yılancıya veriyorsun. Yanındaki müzisyen geliyor, ona veriyorsun. Satıcı geliyor, diyor ki bana da ver, bana da ver, beni de çek. No money diyorsun. O da diyor ki para önemli değil, para istemiyorum. Sonra da böyle elini açıyor, hadi diyor sana, hadi ver bana biraz para. Yani cebinizde bozukluk bulundurun, cüzdanınızı dışarı çıkarmayın. 10 dirhem saça her şeyi çekebilirsiniz. Arkamda da maymunlar var. Bu arada maymunlar beni yılanlardan daha uylandırıyor. Çünkü davranışlarını kestiremediğim hayvanlar. Böyle ani hareketleri var gibi geliyor. O yüzden maymunlara çok yaklaşmıyorum. Sürekli şöyle durumumuz. Elimizdeki kamerayı kaldırdığımız anda no. Geliyor yine, bak maymunlu geliyor. Ay bak atlıyor, ben gidiyorum. Ay. Baş döndürücü bir yer. Birden bir motor, birden bir maymun. Hop oradan boynuna bir yılan. Ben böyle bir şey görmedim. Çakkıdı Kastanyet. Acayip bir meydan burası. Gerçekten fena bir yer. Hiçbir şey olmasa taka tuka. Ben yine Fenalar Meydanı gömme bölümüne hoş geldiniz. Şimdi böyle tezgahlar boyu meyve suyu var. Meyve suyu almak istersek cam bardakta değil, plastik bardakta isteyeceğiz. Ama şu anda o an değil. Çünkü daha yeni yemek yedik. هنا تاتو. I like people Istanbul. Az önce yaşadığımız olay bu meydanda dolaşırken başınıza gelecekleri anlatıyor. Bu arada da kolumu tutup ısrarla hemen yapmaya başlamak istiyor. Ben de fiyatını söylemeden yapmasını istemedim. Direndim. 100 dirhem dedi. Çok pahalı dedim. Ondan sonra sinirlendi, para istedi. Sen bunun fotoğrafını çektin dedi. Ben hayır fiyat soruyorum dedim. Tek tek fiyat sordum falan filan. Sonunda bir miktar bahşiş verdik. Arkamızdan dedi. Teşekkür ettik ve ayrıldık. Kına ile ilgili şöyle bir uyarı var. Yeşil kınalar var. Yeşil yapıyorlar, kızıl oluyor. Onlarla yaptırmayın. Çin kınası sağlıklı değil dediler. Siyah görünen, uzun kalıcı olan kınalardan yapmak gerekiyormuş. Trafiğe bakar mısın? Fenalar Meydanı'nın etrafındaki sokaklara girdikçe hepsi birbirini kesen, labirent, bambaşka sokaklara çıkmaya başlıyorsun. Mesela solda da bir takım enstrümanlar satılan bir dükkan var. Çok değişik enstrümanlar var değil mi? Banjo. Banjo, berber. Is it leather? Yeah, this leather, yeah, this skin from camel. Sedef kalkma bakar mısın sedef? Morocco basmış yani kendi müzikleri için. Az önce dükkanda baktığımız bastan var adamın elinde. Meydanda genel şu anki deneyimi söyleyeyim. Gece ışıklı halinde göstermeye çalışırız ama buradaki müzisyenler, işte maymuncular, yılan oynatıcıları, ne bileyim saçı örenler, kına yapanlar vesaire. Ne olursa olsun bir şekilde hepsi önce para istemediğini söylüyor. Arkasından sen bir para gösteriyorsun. Tamam diyor, çekiyorsun. Ondan sonra o parayı tamam demiş gibi gözüküyor. Arkadan ya bu videoyu sil diyor, yapışıyor, bağırıyor sana, sinirleniyor. Seni böyle etrafta rezil etmeye çalışıyor ve ciddi anlamda yapışıyorlar. Bayağı elindeki paraya falan yapışıyorlar. Ona çok dikkat edin. Cebinizden ve cüzdanınızdan topluca para kesinlikle çıkarmayın. Çok yanına gitmeseniz olur. Müziği duyun yeter. Bu arada para vermeyenler çekmesin diye önlerine duvar oluyor insanlar. Gitgide insan da artıyor. Tezgahlar da artıyor. Bir yandan müzik artıyor. Yılancılar kayboluyor. Akşama doğru hangi tezgahlar daha ortaya çıkacak bilmiyorum ama ağırlıklı yiyecek içecek olacak. Ülkeye, farklı şehirlere gittim. Bu kadar zor ve baş döndürücü bir yerde hiç dolaşmamıştım. Çok net söylüyorum, açık ara parkla Marrakeş'te, hele bu Fenalar Meydanı'nda olmak insanın başını döndürüyor gerçekten. Yani renkler, sesler, kokular, insanlar, her yerden bir şey oluyor filan. Kafan karışıyor. Ama neyse ben ilk günün şokunu atlattım. Bir sonraki günde geldiğimde daha idmanlı olarak bu alana girmeyi düşünüyorum.
çarşı turunun arkasından Bahia Palace yani Bahia Sarayı'na doğru geldim. Burası 19. yüzyılda yapılmış ve Marrakeş'e gelenlerin gidip gördüğü bir başka ziyaret gezi noktası. Allah! Arabalar o kadar kontrolsüz ki hiçbir şekilde bakmıyorlar. Siz önünüze bakacaksınız. Yani araba kullananlar için de bu uyarıda bulunuyorum. Yayalar için de bulunuyorum. Şoförlerine sakın güvenmeyin. Boş bir saray burası ama çok etkileyici. Çünkü etkileyici tarafı zelliş denen bu renkli seramikler ve aynı zamanda sedir ağacı üzerine elde yapılmış oyma ve işlemeler ve kapılar da çok güzel. Zelliş denen süsleme sanatı enteresan. Kuzey Afrika'da görülüyor aslında. Sadece Fas'a özgü bir şey değil. Tabii Endülüs'te de var. Yapılışında çok enteresan. Renklerde yeşil naneden, sarı safrandan geliyormuş. Mesela çölden çıkan indigodan bu mavi çıkıyormuş. Tek tek küçük parçalar halinde kesiliyor ve mozaik şeklinde hangi şekil vermek isteniyorsa o şekilde döşeniyormuş ve 1200 kadar farklı desen yaratılabiliyormuş. İnanılmaz tabii. Önce ismini sordu. Ben de şeyi çizdim. Bakalım buradan ne çıkacak. Kalp üzerinde şey var bakın. Olası en büyük avluya çıktık sanıyorum ki. Bak bu odada cariyeler oturuyormuş. Şurada da kendileri hazretleri yanında Zeynep Sultan oturuyormuş. Ondan sonra burada böyle yazın palmiyelerle serinletilip kışın mangallarla ısıtılıyormuş. Bu alanda müzisyenler oluyormuş. Eski hikayelerde anlatıldığı üzere kaplumbağaların üzerine mum konuyormuş. Aydınlatmak için onları ortada geziyormuş diyorlar. Sarayın özel odası burası. Yani keyif, zevk, eğlence odası, müzik odası. Bu yapıya da riyad deniyor bu arada. Dışarıya duvarlarla kapalı binalar, ortalarında avlular var. Bu avlularda bazen çeşme, bazen havuz, yeşillik, ister küçük evler, ister böyle saraylar. Bu riyad denen yapı buradaki bir mimari yapı. Riyadlarda güzel butik oteller ve lüks oteller var. Eğer biraz paraya kıyarsanız daha otantik bir konaklama da yapabilirsiniz. Ziyaret edilecek en tipik noktalardan bir tanesi olan Majorel bahçeleri var. Şurada nasıl güzel bir bina gözüküyor uzakta. Marrakeş'in kızıllığına, kırmızı binalarına inat bir kobalt mavi bina var önünde. İğne atsan yere düşmüyor şeklinde bir yere geldik yalnız ya. Girer girmez renkler sizi içine çekiyor. Buradaki bitkiler dünyanın farklı yerlerinden getirilmiş zamanda. 1919'da hem marangoz hem ressam olan Majorel burayı kuruyor. Daha sonrasında Yves Saint Laurent sonraki yıllarda burayı satın alıyor. Cezayir asıllı bir Fransız modacı Yves Saint Laurent de burada yaşıyor ve buranın peyzajıyla bizzat o da ilgileniyor. İnanılmaz muhteşem mavi bina. Onun atölyesi. Bir de evi varmış ama evi görülemiyor. Burası bir vakıf haline getirilmiş. Buranın geliri bu bahçenin bakımı ve korunması için kullanılıyormuş. %40'ı kadar bir rakamı da fakirlere ya da eğitim görmek isteyen ama parası olmayan çocuklara kullanılıyormuş. Öldüğünde de bu bahçeden ayrılmak istememiş. O yüzden külleri yakılarak bu bahçeye konulmuş. Buranın girişiyle ilgili bir fiyat bilgisi vereyim tabii size. Dirhemle ödedik ve kişi başı 70 dirhem. Bu da 1/10 oranında euroya doğru çevirin. Yani 7 euro kişi başı giriş ya da 70 dirhem veriyorsunuz. Marrakeş'in sıcağını düşündüğümüz zaman tabii böyle bir alan, yazlık bir alan olarak bir cennet. Majorel bahçelerinden çıkınca onun karşısında bir tasarım dükkanı var. Farklı tasarım dükkanları her zaman hoşuma gidiyor. Buraya gelindiyse illaki Cezali Show'a getiriliyor gruplar, turistler. Biz de geldik. Kapıdaki karşılama bu şekilde. Bir güvenlikten geçtik. Buradaki düğünlere benziyormuş. Bir düğüne gidiyor gibi düşünebilirmişiz. Düğünlerde burada 7 gün 7 gece yapılıyormuş. Ali Baba ve 40 Haramiler. Burada bir mağara var. İşte fotoğraf çektiriyorsun, kostümlü, bağıranlar, müzisyenler, bilmem ne arkadan mağara derken böyle bir girişle başladık.
Girişte böyle farklı kostümleriyle, müzikleriyle berberi kabileleri sizi karşılıyor gibi. Gelen turistler bunların önünden geçerek içeri giriyor. Burası zaten Fas kültüründeki farklı eğlenceleri bir arada konumlandırılmış büyük bir alan. Bu da kral tarafından organize edilmiş. Çünkü buranın ilk tarihinde Ali isminde bir rehber müziği, dansı bir araya getirdiği turistlere şovlar yapıyormuş. O kadar tutmuş ki kral bunların hepsini büyük bir alanın içinde toplayıp ne kadar Fas kültürüne ait şey varsa hepsi burada sunulsun demiş. Burada o yüzden atlı gösteriler, yiyecek içecekler, dans, müzik, her şey var. İyi güzel, hoş bir resim var içeride. Önce burada yemek yemeye başladık. Yemek yerken içeri bir grup girdi. Defleriyle, söyledikleri şarkılarla kadınlar da zılgıt atıyor ve geleneksel kıyafetleri var. Bu müziğe Gnava deniyormuş. 1500 yıllık bir geçmişi olan geleneksel bir müzik bu. Önce biraz isyan gibi, protesto gibi, daha sonra ibadet gibi çeşitli sebeplerle kullanılmış. Şimdi eğlence için kullanılıyor. Bittikten sonra çadırdan çıktık. Şimdi burada bir alan var. Birazdan atlarla bir şov yapılacak. Fantazya şov deniyormuş. Aslında şovun arkasında yatan hikayede bir yarışma var. Aynı anda atlar start alıyor ve bir oyun oynanıyor. Bunun sonunda kazanan kralın huzurunda da ayrıca bir final yapılıyormuş. Geçmişten gelen, bizde nasıl cirit var, güreş var. Onlarda da fantazya diye böyle bir yarışma varmış. Mış. Hep beraber göreceğiz şimdi. Ne yaşadığımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Benim için oldukça anlamsız, tuhaf bir gece oldu bu. Yani bir bütünselliğini, bir anlamını bulamadım açıkçası bu gösterinin. Hep bir an bir şey başlayacak herhalde ama daha olmadı falan gibi derken bitti sanırım. Öyle bir şey. Tam bir turist tuzağı. Bence kesinlikle buraya para vermeyin. La la la. Buraya gelene kadar 5-6 ağaç geçtik. Şimdi bunun önünde bir kalabalık duruyordu. Biz de durduk. Ne oluyor diye bakmak istiyorsun. Fakat keçilere gerçekten bir eziyet şekli bence bu. Çobanların söylediğine göre bunlar yemeğini yiyormuş, suyunu içiyormuş. Alışıyorlarmış oraya çıkmaya. Lider çıkınca, sürü lideri, diğerleri de çıkıp o dalda duruyormuş. Bak sen, hikayeye gel. Bence onlar orada korku içinde duruyorlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Neymiş? Argan ağacına beslenmek için çıkıyorlarmış, onu yemek için. Bu arada argan önemli. Burada üretiliyor, burada yetişiyor ve dünyaya ihraç ediliyor. Onları da göreceğiz ama şu keçileri bir görün istedik yani. Sonraya az kaldı, şu kadar. Yukarıdakine bak nasıl bakıyor. İyi de altına gelince bakıyorlar. Düşmesin üstüne. Senin üstüne düşebilir. Ben daha uzaktayım. Dikkat et. Bu bebecik Özgür. Bu daha aşağıda geziyor. Bu da böyle çalışıyor. Poz veriyor kucakta. Hadi işçi keçicik. Kuzucuk. Çok güzeldi. Neyse ki daha bebek. Büyüyünce o da dala çıkacak. Ay çok tatlı. Bu çok güzel.
Argan ağacı endemik olarak bu bölgede yetişen, dünyada bu bölgede yetişen bir ağaç ve argan ağacından elde edilen yağ, özellikle kozmetik sanayide saç ve ciltle ilgili argan kullanılıyor ama çok seyreltilmiş halde. Mesela bu ülkede 40 ton kadar üretiliyormuş, 600 ton kadar ihraç ediliyormuş. Nasıl seyreltildiğini ve neyin ne kadar gerçek olduğunu ayırt etmek gerekiyor. O yüzden sertifikalı satış noktaları varmış. Şimdi Argan Kooperatif'in olduğu yere geldik. Eziyor, taşta öğütüyor, akıyor. O akan parçayı sonra elinde sıkarak içindeki yağı çıkarıyor. Botoks etkili argan yağı. Ama bunda aynı zamanda şu dikenli yemiş resmi de var üzerinde. Bir karışım var bu işin içinde. Kırışıklı olan bölgelere, mimik bölgelerinize sürüyormuşsunuz. Şu tester'dan sürüyorum, bakayım nasıl hissettirecek diye. Ay çok güzel. Kırışıklık için, sarkma için, yok el için, ayak için, saç için diye kategorize etmişler. Akneli cilt için, egzamalı cilt için. Argan bazlı ve bunların içindeki argan oranı yüksekmiş ve katkısız diyelim. Öyle olduğu söyleniyor kooperatif olduğu için. Ama fiyatları hiç de fena değil. Saç maskesi kuru saçlar için ama 300 dirhem yani 30 euro şu. Aman tanrım. Gerçekten çok enteresan bir durum bu. Sen gel şurada deveye bin. Şöyle kısa 10 dakikalık bir tur yapacağız. Aman tanrım. Çok sallıyor bu. Hayatımın ilk deve binişi. Şuna bakar mısın? Çok büyük bir şey bu. Ne haber tatlım? Koca kafalı. Ağza bak. Çok kokuyor ağzı. Allah'ım ağzı çok yakın. Çok yakın. Hem çalışıyorum hem geziyorum. Hayat bana güzel tatlım. Bu arada gel git yaşanıyor. Bak böyle çekiliyor yavaş yavaş. Onu da görebiliyoruz. Hemen önümüz okyanus zaten. Sörf yapanlar var. Ata binenler var. Deveye binenler var. Yalnız develerle çöl geçiyorlar ya. Bu yollar bitmez bu hızla gide gide. He. Bence o sıcakta. Yazık, çok zor koşullarda göçmüşler. Ticaret yapmışlar. Neyse, deveyle de hiç bu kadar haşır neşir olmamıştım. Böyle bir deneyim oldu bu da. Bu deneyimin bedeli 20 dirhemdi ama bir indirimli. Şu zeminin ıslaklığını görüyorsunuz. Buradan sabah sular olduğunu, okyanusun burada olduğunu anlıyoruz. Dönüyoruz, bakın ne kadar çekilmiş bak. Bu kadar geri gitmiş. Evet, hayat bana güzel. Essaouira'da. Essaouira aslında Marrakeş ve Fas turu deyince şu mavi kayıkların fotoğrafı birçok yerde çıkıyor. Tabii ki günün ışığına, mevsime, hatta biraz Photoshop'a göre değişiyor bunlar. Burası liman. Çok fazla martı var. Kafalara dikkat. Ve çok fazla değişik insan var etrafınızda üşüyen. Onlara da dikkat. Marrakeş'in aşağı yukarı 3 saatlik bir yolculukla geliniyor. Eğer bir turla gelmediyseniz, kendiniz geldiyseniz otellerden tur sorabilirsiniz. Resmi sertifikalı turlarla gelmek için aşağı yukarı 50 euro civarında kişi başı buraya geliyorsunuz ama bir gününüzü ayırmanız lazım. Şu gördüğünüz kale ve bu giriş kapısı oldukça simgesel bir fotoğraf Essaouira için. Game of Thrones da burada çekilmiş mesela. Başka filmler de çekilmiş elbette ama özellikle Game of Thrones'da son dönemde daha bir hareketlenmiş. Farklı ünlüler bu kasabada, bu şehirde, kasaba diyebiliriz aslında, buraya yaşamayı tercih etmişler. Jimi Hendrix ve Bob Marley onlardan mesela. Mavi ve bu özellikle çivit mavi oldukça yaygın bir renk. Bunun iki sebebi var. Zamanında Yahudiler burada yaşadıkları zamanda evlerini maviye boyarlarmış. Sonra onlar gittikten sonra devam etmiş binalarda. İkinci bir sebepse resmi olarak, yani bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey olmadığı söylenmekle beraber akrebe karşı evi koruduğu düşünülüyor mavinin. Çok güzel bir dükkan burası. Bunların hepsine girip karıştırmak istiyorum. Şöyle ilk görüş bir dolaşıyoruz şehri. Essaouira'nın sokaklarına dolaşmak beni keyiflendirmeye başladı. Bana çok
okey yani. Uyan bir enerjisi var. Şu anda biz kale içindeki eski bölümünde dolaşıyoruz şehrin. Resimler, ahşap işçiliği, seramikler gibi birçok şeyler görmeye başladık. Sağlı sollu böyle hem yerde tezgahlar hem dükkanlar var. Ben bir de şu dükkana bakacağım mesela. Her dükkan çağırıyor. €270 dedi. Çok pahalı dedim. Hemen sen ne söylersin dedi. Ben bir düşüneyim deyip çıktım. Güzel renkler. Zaten aslında Afrika'nın genelinde de hani çöl bir taraftan, kuraklık bir taraftan, o çatlamış toprak, hep böyle bir resim vardır ya bir tarafında. Ona inat rengarenk bir şey de var. Sanki o renkleri böyle yükseltmeye çalışıyorlar gibi. Eksik olan renklerini bunlarla tamamlıyorlar gibi. Tutmayın beni, gidiyorum. Şimdi tam tahmin ettiğim gibi çok tatlış bir yer bence burası. İlginç bir tane sepet vardı. İçeride çekim yasak olduğu için size gösteremedim. Böyle parmak kuklalar vardır. Ama şey gibi voodoo büyücüsü gibi düşünün. Yani böyle üzerinde böyle kukulatalı bir şapka var. Üzerine bir pelerin var. Siyah suratlı. Biraz tabii bu Vandallar burayı ele geçirdiği zaman, yani Marrakeş'teyken ve bu bölgeye geldikleri zaman paganizmi de getiriyorlar ve paganizmle beraber aslında büyü, sihir vesaire buraya geliyor. O yüzden kadınlardan biraz çekiniyormuş erkekler ve kadın egemenliği var. Sebebi de büyü yapmasından korkuyorlar. Böyle ilginç bir şey var. Döne döne. Dejavu bir durum olmaya başladı. Hep halı gör, hep kıyafet görden sonra ben buradan geçtim mi duygusu. Bir de hep sarı beyaz kediler uyuyor sokaklarda, halılarda. Essaouira içinde yürüyerek dolaşmak için gayet hoş, tatlı bir balıkçı kasabası aslında. Dolayısıyla acıktığınız zaman yemek için akla ilk ne geliyor? Benim aklıma balık yemek geliyor. Çok salaşa gitmeden temiz, gözünüze değen uygun yerlerde balık yemeyi denemenizi öneriyorum. Sadece şöyle bir uyarı vardı. Balığı bize göre daha az pişiriyorlar. O yüzden alıştığınız damak tadına göre biraz çok pişirme isteyin. Yoksa balık size çiğ gelebilir dediler. Bana dediler, ben de size diyeyim. Salut Marok diye bir otel burası. Riyad'ı var galiba ortasında. Tasarım bir otelmiş. Bunun da bir restoranı var. Hatta okyanus gören. Bu avlu, basamaklar. Hoş, keyifli bir yermiş. Restorana ulaşamıyorum çünkü her kata çıktığımda apayrı bir renk, coşku var. İnsan kendini buradan alamıyor ya. Marrakeş'in bütün renklerini bu otele toplamışlar. Essaouira da çok keyifli bir yer zaten. Bence Marrakeş'ten daha tatlı. Ama renkler çıldırtıcı gerçekten. Bu seyahatin kodu renk. Bir sürpriz yumurta. Bence çok güzel oldu. Müzik de güzel. Renkler çıldırtıcı. Bir de çıkınca terastaki manzara bayağı tatlı. Oturunca bu kadar görünmeyecektir ama ayakta güzel. Fas gezisine maalesef demek zorundayım. Hiçbir yerde hissetmediğim kadar kendimi tedirgin hissettim. Bu ne demek? Elinizde, ayağınızda şaşkınlar gibi böyle telefonlarınız, kameralarınız dolaşmayın. Çantalarınızın ağzı açık olmasın, mutlaka kapalı olsun. Gözünüzün önünde, yakında olsun. Telefonlarınızı, cüzdanlarınızı arka ceplere koymayın gibi bazı uyarıları da yapmış olayım size. Günaydınlar. Bugünün atraksiyonu Atlas Dağları turu. Şu an gördüğünüz cadde otellerin de olduğu bir bölgedeki bir cadde. Bu arada Marrakeş'te haritayı açın. Nereye gideceğinizi bulamıyorsanız böyle kocaman çizilmiş Muhammed ve Hasan isimli caddelere bakarsanız orada kesin bir atraksiyon vardır, bir kafe vardır, kasino vardır, bar vardır filan falan. Bu bilgiyi de sabahın körüne sıkıştırdığıma göre o zaman
Hadi gidelim bakalım Atlas Dağları, Berberi Köyü deneyimi falan filan bunlar neymiş? Dolu mu boş mu? Şimdi geldiğimiz yer bir Berberi Köyü ama çok da böyle dağlara taşlara gitmedik, hemen şehrin yakınında. Berberiler Kuzey Afrika'da yaşayan yerel halk, aslında Kuzey Afrika'nın yerel kabileleri. Arap değiller, kendine özgü bir dilleri var. Aslında orijinal isimleri Amazik. Berberi ismi barbardan geliyor. Romalılar zamanında onlara Berberi demişler, dillerini anlamadıkları için. Bu arada her yerde nane çayı var. Burada da bize nane çayı ikram edecekler. Nane çayını sabah kalkınca, akşam yemekten sonra canları isteyince her zaman nane çayı tüketiyorlar. Atlas Dağları böyle yüksele yüksele gidiyoruz. Ne kadar yükseleceğiz bilmiyorum. Atlas Dağları'na 4x4 araçlarla bir tur dendiğinde olay şu: dağların arasında kıvrım kıvrım yollarda gidiyorsunuz. Bu aşağı yukarı yarım gün sürüyor ve 50 euro kadar. Hani bundan beklentiniz daha fazla bir şey olmasın. Bu bir çöl turu değil. 4x4'ü gören herkes çöl turu diye düşünebilir ama çöle gitmek için 14 saat kadar Atlas Dağları'nı aşıp çölde gitmeniz gerekiyor. Bu günübirlik yapılamaz. Orada konaklamak gerekiyor. Bu da zaten 3-4 günlük bir gezide mümkün değil. Bir haftanızı buna ayırmanız lazım. O yüzden turları alırken içeriklerine çok dikkat edin ki hayal kırıklığı yaşamayın. Yani bu arada bu turların bir cazibesi var mı diye bana sorarsanız, Karadeniz'e yayla turu yaptığınızda bu tur ve daha farklı yollardan çıkıyorsunuz. İnanılmaz dağ manzaraları görüyorsunuz. Hani bu çok acayip bir şey sunmuyor bana göre. Bütün bu renk cümbüşün içinde beni seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben buradayım. Orica Vadisi'nde Sitti Fatma, yani Fatma Nene diye bir kasabanın olduğu yerde geleneksel dekor edilmiş bir restorana geldik. Karşımızda Atlas Dağları, kah uzakta Karlı Tepeleri, kah önümüzde Kızıl Toprağı'yla. Birazdan muhtemel yine önümüze tajin gelecek ama tajinle ilgili şunu söyleyeyim. İnternette daha çok sebze yatağı üzerinde tavuk, et ya da balıkla servis edilen çömlekte bir geleneksel yemek diyor ama orijinalinde sebze yok. Sebze tajin söylemiyorsanız sadece et geliyor. Bazılarının altında zeytin var, yağlı bir sosu içinde. Bakalım bugün ne gelecek önümüze. Üçüncü günde sofraya değişik bir şey geldi. Su geldi, salata geldi. Sofralarda genelde su yok. Siz ayrıca para verip alıyorsunuz. Otellerde de böyle. Öncekiler böyle değildi. Hop açıyorsun kemikli et, hop açıyorsun tavuk. Bu sefer sebzeli bir resim çıktı ortaya ya. Altında zeytin. Bak bunda da zeytin var bu arada. Zeytin yemeklerinde var. Yemek sonrası çay içerken birazcık laflayalım mı? Fas çok enteresan bir coğrafi yapı içinde. Yani bir tarafında Atlas Okyanusu, Cebeli Tarık'ın dibinde. Yine İspanya'dan bir adımda buraya geçilebiliyor. O yüzden Avrupa'nın arka bahçesi deniyor. Bir tarafta Atlas Dağları var. O yüzden hani kayak da var ama soğuk. Dağları aşınca çöl var. Çölde safari yapılıyor. Berberi kültürü var, Arap kültürü var, İspanyol var, Fransız etkisi var. Karma bir kültür yapısı var. Ama yemeklerine bu çok yansımış gibi gelmedi bana. Çok sınırlı bir yemek kültürü var. Üstelik dünyada yemek kültüründe Türklerden daha önde Fas yemekleri. Bunu duyunca çok üzüldüm çünkü öyle güzel bir mutfağımız ve zenginliğimiz var ki tajin kuskus arasına sıkışmış ve nane çayına sıkışmış olan Fas yemeklerinin bizim önümüze yer alması dünyada çok üzücü. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada Casablanca ile ilgili şeyleri söylemeyi unuttum. Çok ilginç. Mesela Fas'ta, Marrakeş'te filan, Casablanca'da da öyle ama Marrakeş özellikle filmler için set olarak kullanılmış. Birçok ünlü film burada çekilmiş, diziler çekilmiş. Bir tanesi hariç Casablanca. Casablanca'nın ünü Casablanca filminden geliyor ama filmin tek bir karesi bile burada çekilmemiş. Orada hatta bir caz bar var. Bir girişimci sadece bir piyano koyuyor, mizanseni yaratıyor. Siyah beyaz Casablanca filmi de orada dönüyor. Rezervasyonla insanlar gidiyor. Casablanca'da bana göre görülecek çok fazla bir şey yok. Olay Marrakeş'te ama iyi planlarsanız. Play it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh. Oldu mu acaba bu?
Yollarda Marrakeş'e dönerken Gınava dinlemez miydiniz? Biz dinleyelim istedik. İşte bu, ama tabii ki ilk geleneksel halinden bugüne biraz uyarlanmış hali. Gınava Müzik Festivali de Agabi'de yapılıyormuş. Merak ediyorsanız, gelmek isterseniz yaz sonunda bir bakın derim. Şu kalabalık kargaşayı görüyor musunuz arkamda? Böyle bir şey olamaz yani. Marrakeş ikiye ayrılıyor. Eskişehir, Medina ve Yenişehir olarak, yani surların dışındaki alan. Birazcık Marrakeş'in Souk denen çarşı caddelerine girmek istiyorum. Fenalar Meydanı'nın etrafı, arka birinci, ikinci sıra paralelleri hep bu alışveriş sokaklarıyla dolu. Sürpriz yumurta acayip tatlı birden bir dükkan çıkıyor önüne. Bence o dükkanların sahipleri Avrupa'dan gelmiş olan profiller. Burada yaşayan Avrupalılar ya da Amerikalılar var mı içlerinde bilmiyorum ama Fransız'da bayağıca var. Durdum böyle, içeri gireyim mi girmeyeyim mi? Hava kararıyor. Gireyim mi girmeyeyim mi? Girmeyeyim. Dekorasyona yönelik ya da tasarım. Buranın yerel kumaşlarında ama tasarımsal bir şeyler Allah vermeye. Var ya, ara sokaklarda bile trafik inanılmaz. Çünkü ara sokaktaki bisiklet, eşekli, atlı, tuktuklu, motorlu, çok değişik bir profil geziyor bu sokaklarda ve yaya. 3000. Bunlar daha havalı, böyle düğün için falan gibi duruyor. Bu arada cillabeler geleneksel kıyafetler ama biraz statüde belirtiyor. Yani kumaşı, dikişi dışında, yani elde mi yapıldı, fabrikasyon mu, bir statü göstergesi, ama diğer taraftan düğünlerde kaç adet değiştirdiğine göre, yani 3 tane değiştiriyorsan o senin statünü belli ediyor. 10 tane değiştiriyorsan işte o senin asıl statünü belli ediyor. Böyle bir önemi de var. Bu arada tabii ki günlük olanlar ve özel günler için olanlar var. Acayip güzel kapılar var. Küçük, büyük, eski, yeni, ama kapılar muhteşem. Zaten kapılar ülkesi diyorlar Fas'a. İşte burası bir Riyad örneği tam da yani. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bu arada da internetin son demleri yani. Burada bir kesisi Allah'ım ben neredeyim durumu. Hadi bakalım çözebilirsen. Şu pencereye bak. Medina'nın sokakları, yani eski Marrakeş'in sur içinde kalan sokakları böyle labirentli kale içi şehirlere benziyor. Bütün dünyada gezdiğim kale içi eski kentler ya da Eko'ya bak. Of bu sokaklar inanılmaz. Bak şimdi mesela girdim bunun içine, hop karardık. Burası tam Venedik sokaklarına benzedi. Neticede ben Marrakeş'teki hayatı tanımıyorum ve bu sokaklara girdiğimde içim bir tedirgin oluyor, ne yalan söyleyeyim. Böyle gidiyorum. Nereye gittim biliyor muyum? Hayır, aslında bir adres arıyorum. Harita bir noktadan sonra bu tür yerlerde yok oluyor. Çünkü gördüğünüz gibi basık, dar sokaklar, birbirine bağlanan evler. O yüzden hoppa, şimdi bir yere çıktık ama sağa mı gideceğiz, sola mı? Burada bir yer var. Döndüm. Burada bir yer var. Kayboldum. Olmadı. Allah'ım ya Rabbim, ben ne yapacağım ya? Gerçekten kayboldum. Şaka değil bu. Ya bu ne ya böyle? Şaka gibi. Resmen girdik. Kobay faresi gibi labirente çıkamıyoruz. Hadi hayırlısı. Başka bir yere geldik. Yol bitti. Galiba ışığı gördüm. Oh be. Boşu boşuna bir sürü yer bindirdik. İlk girdiğimiz yere geri döndük. Yemin ediyorum labirent. Yani Marrakeş'te birine adres sormaya korkar oldum. Yanıma bir gölge yaklaşıyor, eyvah oldum. Gerçekten öyle, en ufak abartmıyorum. Enteresan bir ruh hali var burada. Göz göze geldiğinizde borçlu çıkıyorsunuz. Adres sorduğunuzda borçlu çıkıyorsunuz. Bu kaç para dediğinize borçlu çıkıyorsunuz. Ben böyle bir şey gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Çok değişik bir kültür oluşturmuşlar. Çok sağlıklı değil. Turistleri boğan bir durum bu. Marrakeş kime uygun değil size söyleyeyim mi? Baş döndürücü kalabalık sevmeyenlere, yoğun kokulara tahammül edemeyenlere,
askıntı insanla mücadele edemeyecek ve pazarlık edemeyecek olanlara Marrakeş uygun değil. Yorulursunuz. Hep olumsuzlukları da söylememek lazım değil mi? Bir de pozitif taraflarını bahsedeyim. Kendi sınırlarınızı zorlamayı, farklı kültürleri tanımayı merak ediyorsanız, onun peşine düşmek istiyorsanız işte o zaman doğru adrestesiniz. Çünkü zaten sanıyorum Marrakeş'in cazibesi de bu karmaşasından, canlılığından, curcunasından, kaosundan kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten Marrakeş'te bütçenize göre her segmentte her şeyi bulursunuz. Çok lüks ve şık ve inanılmaz eğlenceli bir hayat yaşayabilirsiniz. Sersefil de olabilirsiniz. O yüzden biraz zamanınız, biraz paranız Marrakeş'te nasıl bir gezi yapacağınızı belirliyor. Moto müzik, hello moto müzik. Şimdi burada müzik aletleri var geleneksel. Bunlar çok hoşuma gitti. Size bir tanesini hediye edebilirim. Sizden birine. Herkese değil. Keşke olsa. Sütlenen çarşıları dolaşırken yolumuz yine Fenalar Meydanı'na çıktı. Bu meydan akşama doğru yaklaştığı için daha da kalabalıklaşmış. Fakat bir yerde durup sabit çekim yapmak çok zor. O yüzden bu video boyunca hep yürüyen, koşturan görüntüler gördünüz. Burası bugün de değil, zamanda yolculuk geçmişte kalmış gibi. Ve sanıyorum dünyada en çok fotoğraflanan meydan olabilir. Çünkü o kadar acayip bir yer ki. Tabii bu ya para istiyor ya cesaret. Fenalar Meydanı'nın isminin hikayesinde bu meydanda idamlar yapılırmış. Yani oldukça fena bir durum var burada. O yüzden de o idamları seyretmek için de insanlar bu meydanda toplanırmış. Bu meydanın böyle bir yüzyıllar öncesine giden, eskiye giden bir hikayesi var. Bu at çişi arasında yürümek beni benden alıyor şu anda. Ay Allah'ım, bir an önce eski Marrakeş'ten yeni Marrakeş'e geçmek için deliriyorum. Bir bilgiye göre Paris'ten daha çok kafe varmış Marrakeş'te. Ama bu kafeler nerede diyorduk? Gece turuna çıktık sokaklara, önümüze bir tane çıktı. Mekanların teraslarında ya da içerilerinde başka bir dünya var. Canlı müzik var, bu müzik türleri değişebiliyor, alkol de var, eğlence var. Bir taraftan da kumarhaneler var ve diskolar var. Havuzlu mu havuzlu? Son günün son saatlerini yaşıyorum ve çok keyifli, huzurlu bir yerdeyim. Ama hemen duvarların arkasında bambaşka bir Marrakeş ki zaten onu video boyunca izlediniz. Demem o ki Fas'a boşuna zıtlıklar ülkesi demiyorlarmış. Marrakeş bunun en tipik örneklerinden biriydi. Kim bilir başka bir yerde, hangi hikayelerde, hangi zıtlıklarda birlikte olacağız? As Time Goes By çalar mıyız finalde? Çalarız bence. The world will always welcome lovers as time goes by.